Merhaba değerli izleyiciler. Zaman yolculuğu ile iç içe olan teorik fiziğin alanlarını daha fazla keşfedeceğimiz bir video ile karşınızdayız. Uzay zaman dokusunu bükme yeteneğine sahip bir kaynak tarafından üretilen, yüksek enerji seviyeleri gerektiren zaman kontrolü için geliştirilmiş varsayımsal fikirleri inceleyeceğiz. Uzay ve zamanı temsil eden, birlikte dokunmuş büyük, esnek bir kumaş hayal edin. Bu kumaş trambolinin malzemesine çok benzer şekilde son derece sağlamdır. Kolayca bükülmez ancak üzerine bowling topu gibi çok ağır bir şey koyarsanız bir çukur oluşmasına neden olur. Bu çukur uzay zamanın bir gezegen ya da bir yıldız gibi devasa bir şeyin etrafında bükülmesini temsil ediyor. Peki bu uzay zaman bükülmesi çok büyük bir ölçekte gerçekleşirse ne olur? Zamanda yolculuk için bu kumaşı bükmekten fazlasını yapmamız gerekir. Katlamanız, yani bir kağıt parçası üzerindeki iki noktaya dokunmak gibi iki uzak noktayı bir araya getirmeniz gerekir. Bu akıl almaz katlamayı gerçekleştirmek için hayal edilemeyecek miktarda enerjiye ihtiyaç duyulur. Bunu çıplak ellerinizde bir çelik levhayı katlamaya çalışmak gibi düşünün. Peki uzay zaman burkularak bir vortex oluşturabilir mi? Bunu da şu bağlamda inceleyeceğiz. Dönen kütlenin uzay zamanı bükmesi kavramıyla. Bir bal kavanozunda bir kaşığın karıştırılmasına benzetilebilir. Kaşığın etrafındaki bal dönmeye başlar ve bu girdap dünya gibi dönen bir nesnenin etrafındaki çerçeve sürüklenme etkisine benzer. Ancak çok daha küçük bir ölçekte gerçekleşir. Şimdi de bu bükülen enerjinin depolanıp serbest bırakılabileceği pil benzeri bir teknoloji düşünün. Uzay zaman pili bu dönen bükülen enerjiyi depolayıp serbest bırakabileceğimiz bir alan sunar. Bu normal bir pilin elektrik enerjisini depolamasına benzer. Dinamodan gelen enerjiyle bir pili şarj edebileceğinizi ve daha sonra bu enerjiyi bir ampulü çalıştırmak için kullanabileceğinizi düşünün. Bu bir uzay zaman pilinin nasıl çalışabileceğine dair düşünmenin çok basitleştirilmiş bir yoldur. Pil benzetmesi burada faydalıdır. Pil elektrik enerjisini depolar ve onu iş yapmak üzere serbest bırakır. Benzer şekilde bir uzay zaman pili çerçeve sürükleme etkisinden gelen enerjiyi depolayabilir ve zamanı kontrol etmek için onu yeterli seviyelerde serbest bırakabilir. Ayrıca zaman yolculuğu için kapalı zaman benzeri evrelerden de bahsetmeden olmaz. Basitleştirmek gerekirse kendi kendine dönen bir hız treni hayal edin. İzler zamanın akışı gibidir. Normal bir yolda tıpkı zamanda ileri gittiğimiz gibi siz de yalnızca ileri gidebilirsiniz. Ancak bir kapalı zaman benzeri eğride bir hız trenindeki döngü işlerliğini korur. Burada yol geriye doğru kıvrılır ve kendinizi tekrar aynı noktadan geçerken bulursunuz. Bu da zamanda geriye doğru yolculuğu temsil eder. Şimdi bu bahsettiklerimizi teorik fizik çerçevesinde daha detaylı bir şekilde tartışalım. Zamanda yolculuğun ön koşulu olan zaman kontrolü yüksek enerji seviyeleri gerektirmektedir. Bir kara deliğin tekilliği içindeki muazzam enerjiyi ve yer çekiminin etrafındaki uzay zamanı nasıl büktüğünü hatırlayacak olursak, benzer şekilde uzay zamanda kontrollü bir bozulma yaratmak için muhtemelen kozmik fenomenlerle karşılaştırılabilecek bir enerji ölçeğine ihtiyacınız olacaktır. Uzay zamanın elastik olarak tanımlanmasına rağmen mevcut anlayışımıza göre olağanüstü derecede katı olduğunu kabul etmeliyiz. Bu, uzay zamanın evriliği olan yer çekimi alanının fark edilebilir şekilde değiştirilmesi için önemli miktarda kütle enerjisi gerektirdiği anlayışıyla uyumludur. Uzay zamanda bükülmeye neden olan dönen bir kütlemizin olması gerekmektedir. Bu bir kütlenin dönüşünün uzay zaman sürekliliğinde beraberinde sürüklediği genel göreliğin bir öngörüsü olan Lenz-Thirring etkisini akla getiriyor. Bu çerçeve sürüklenmesi dünya gibi dönen büyük cisimlerin etrafında zayıf da olsa ölçülebilir ve nötron yıldızı veya kara delikler gibi yoğun nesnelerin etrafında daha belirgindir. Eylemsiz çerçeve sürükleme etkisinden depolanan enerjinin zaman manipülasyonu açısından çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Büyük bir nesnenin dönüşünden elde edilen enerji, zamanın bozulması teorisi kapsamında küçük enerjilerle tetiklenme sağlanırsa
muazzam bir güç potansiyeli gösterebilir. Bu minimal başlangıç enerjilerinin süperpozisyon ve dolanıklık ilkeleri nedeniyle önemli etkilere yol açabileceği kuantum mekaniği ile paralellik gösterebilir. Uzay zamanda hareket kuvveti üreten yüksek yoğunluklu alanlara ve kapalı zaman benzeri eğrilerin oluşumuna yol açan süreçler gerçekleştirilebilir. Bu kapalı zaman benzeri eğriler varsayımsal olarak geçmişe veya geleceğe seyahat etmeyi mümkün kılıyor ve esasen zamanda döngüler meydana getiriyor. Bu tür spekülasyonların değerini göz ardı etmemeliyiz. Çünkü bilimsel ilerlemenin can damarı olan merakımızı harekete geçirir. Bize daha derin sorular sormaya, bilinmeyeni keşfetmeye ve bilgimizin sınırlarını ısrarla genişletmeye ilham vermektedir. Bu bağlamda uzay zaman eğriliğinin ilgi çekici alanını ve bunun genel görelilik çerçevesine dayanan varsayımsal zaman yolculuğuna ilişkin sonuçlarını inceleyelim. Bu tartışma özellikle çerçeve sürükleme veya lens tearing etkisi olarak bilinen olguya ve bunun teorik olarak zaman içinde ileri ve geri hareketi mümkün kılan kapalı zaman benzeri eğriler yaratma potansiyeline odaklanmaktadır. Uzay zaman eğriliği kavramı, kütle ve enerjinin uzay zamanı nasıl çarpıttığını, nesnelerin hareketini ve zaman akışını etkilediğini açıklayan genel göreliliğin temel taşıdır. Einstein'ın alan denklemlerine teorik bir çözüm olan kapalı zaman benzeri eğriler, uzay zamanının tam olarak doğru şekilde bükülmesi durumunda zamanda geriye doğru giden yollar oluşturabileceğini öne sürmektedir. Burada çerçeve sürüklenmesi konusuna girmek gerekir. Bu büyük bir nesnenin, özellikle de dönen bir nesnenin etrafındaki uzay zamanı bozması ile açıklanır. Einstein'ın teorisinin öngördüğü bu etki, örneğin yerçekimi sondası B deneyi ve dünya çevresindeki uyduların yörüngelerini içeren çalışmalar aracılığıyla deneysel olarak gözlemlenmiştir. Dönen çerçeve sürükleme veya lens tearing etkisi, özellikle dönme ekseninin uzay zaman dokusunu nasıl etkilediğini ve dönen gövdeyle birlikte bükülmesine neden olduğunu ifade eder. Bu bozulmalar uzay zamanı farklı bölgelerinde potansiyel enerji farklılıklarına sahip olmasına yol açar. Teorik olarak amaç kontrollü, kapalı zaman benzeri bir eğri oluşturmak için kullanılması gereken potansiyel enerjideki bu değişimi indüklemektir. Böyle bir sisteme enerji girişi değiştirilerek zaman yolculuğunun yönü ve kapsamı kontrol edilebilir. Kerr metriği dönen kütlelerin etrafındaki uzay zaman geometrisini anlamada merkezi bir öneme sahiptir. Bu metrik Schwarzschild çözümünü dönmeyen cisimler için açısal momentumu içerecek şekilde genişletir. Çerçeve sürükleme bağlamında Kerr metriği uzay zamanın dönen bir kütle etrafında nasıl büküldüğüne dair niceliksel bir açıklama sağlar ve dönmenin geometrik, radyal hem de zamansal bileşenlerini nasıl etkilediğini belirtir. Kerr metriği gibi teorik modeller bu olayları kesin bir şekilde tanımlarken deneysel doğrulama hala zorlayıcıdır. Çerçeve sürükleme gibi etkiler çok incedir ve uzay zaman yapısındaki veya eylemsiz çerçevelerdeki değişiklikleri tespit etmek için son derece hassas ölçümler gerektirir. Bahsedilen çerçeve sürüklenmesi nedeniyle sabit kütlede gözlemlenebilir artışlar sorunu bu deneysel zorlukların altını çiziyor. Çünkü tahmin edilen değişiklikler çok küçük ve dolayısıyla mevcut teknolojiyle ölçülmesi zor. Einstein'ın genel göreliğinin incelikli bir etkisi olan çerçeve sürüklenmesi, uzay zamanının dönen cisimler etrafında bükülmesi olarak kendini gösterir. Özellikle aletlerin kesinliği ve duyarlılığındaki gözlemsel gelişmeler bu etkileri ölçme yeteneğimizi önemli ölçüde arttırmıştır. Örneğin yerçekimi sondası B deneyinde jiroskop teknolojisindeki gelişmeler jeodezik ve çerçeve sürüklenme etkilerinin daha hassas ölçümlenmesine olanak sağlamıştır. Dahası LIGO'da Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, kullanılan teknolojiye benzer şekilde lazer interferometresindeki gelişmeler uzay zaman bozulmalarının daha yüksek bir doğrulukta tespit edilmesini sağlayabilir. Pulsar zamanlama dizileri olarak bilinen pulsarlardan gelen zamanlama sinyallerindeki artan hassasiyet daha büyük uzaysal ölçeklerde kümülatif çerçeve sürüklenme etkilerini de tespit edebilir. Geliştirilmiş uzaysal çözünürlük ve hassasiyet daha küçük ve daha az kütlede dönen cisimler etrafındaki
çerçeve sürüklenmesinin tespit edilmesine olanak tanıyarak genel görelilik tahminlerini test etmek için daha geniş bir veri seti sağlamaktadır. Dönen büyük nesnelerin etrafındaki uzay zaman geometrisini tanımlayan Kerr metriğinin özellikle aşırı koşullarda sınırlamaları vardır. Böyle bir sınırlama tekilliklerin yakınında ve uzay zamanın klasik tanımlarının çöktüğü son derece yüksek eğriliğe sahip bölgelerde ortaya çıkar. Bu tür rejimlerde genel göreliliğin tahminleri kuantum mekaniği ile bağdaştırılmalı ve bu da henüz gerçekleştirilememiş bir teori olan kuantum yerçekimi alanına yol açmalıdır. Dahası Kerr metrik, dönen nesnenin izole edildiği ve birikim disklerini, manyetik alanları veya gerçek kozmik senaryolarda yaygın olan diğer astrofiziksel olayları hesaba katmadığı idealleştirilmiş bir durumu varsayar. Aktif galaktik çekirdeklere veya gama ışını patlamalarında güç veren süperkütleli kara deliklerin durumunda aşırı enerjiler ve dinamik elektromanyetik alanlar Kerr çözümünde modifikasyonlar yapılmasını veya diğer kuvvetleri ve alanları entegre eden tamamen yeni bir çerçeveyi gerektirebilir. Kapalı zaman benzeri eğriler neden ve sonucun döngüsel olduğu zaman döngüleri olasılığına izin vererek potansiyel paradokslara yol açar. Bu nedensellik konularını ele almaya yönelik mevcut teorik yaklaşımlar bir kapalı zaman benzeri eğrideki olayların kendi kendine tutarlı olduğunu, yani yalnızca tek bir geçmişin var olabileceği ve kendi içinde tutarlı olması gerektiğini öne süren Novikov'un öz tutarlılık ilkesini içerir. Diğer teorik çerçeveler kuantum mekaniğini içerir ve kuantum parçacıklarının deterministik yolları takip etmemesi nedeniyle kuantum davranışının klasik paradoksları düzeltebileceğini öne sürer. Ayrıca bazı teoriler evrenin kozmik sansür varsayımı olarak bilinen kapalı zaman benzeri eğrilerin oluşumunu önleyen yerleşik bir sansür mekanizmasına sahip olduğunu öne sürüyor. Bu çerçeveler kapalı zaman benzeri eğrilerin fiziksel gerçekleşmesini veya etkisini sınırlayarak nedenselliği korumaya ve mantıksal paradoksları önlemeye çalışır. Kuantum mekaniği kapalı zamana benzer eğriler aracılığıyla zamanda yolculukla ilgili paradoksları çözmenin bir yolunu sunabilir. Yaklaşımlardan biri her bir kuantum olayının birçok geçmişe dallandığı kuantum mekaniğinin çoklu dünyalar yorumudur. Bu bağlamda zamanda geriye yolculuk yapmak, gezginin her türlü paradoksu etkili bir şekilde aşarak tarihin ayrıldığı daldan farklı bir dalında ortaya çıkmasıyla sonuçlanacaktır. Başka bir kuantum kavramı teorik olarak bir nesnenin bir kapalı zaman benzeri eğri boyunca durumların süperpozisyonda olmasına izin verebilecek kuantum süperpozisyonu fikridir. Bu nesnenin tek ve kesin bir tarihsel anlatıya sahip olmadığı, bunun yerine aynı anda birden fazla tutarlı biçimde ilişkili kuantum durumlarında var olduğu anlamına gelir. Böyle bir senaryo farklı sonuçların çelişki olmadan bir arada var olmasına izin vererek klasik paradoksları hafifletebilir. Şimdi bu sorular bizi derin kavramsal zorlukları, modern gözlem teknolojisinin ve teorik çerçevelerin sınırlarıyla harmanlayan mevcut teorik fiziğin elleri noktasına götürmektedir. Bu alandaki daha fazla araştırma ve tartışma evren anlayışımızın sınırlarını zorladıkları için çok önemlidir. Zaman yolculuğu ve kapalı zaman benzeri eğriler hakkındaki tartışmamız teorik potansiyel açısından zengin olsa da bu tür kavramların pratik uygulamasının spekülatif kaldığını belirtmek ayrıca önem arz etmektedir. Kapalı zaman benzeri eğrilerin oluşturulması şu anda ulaşamayacağımız koşulları ve enerjileri içerir. Bununla birlikte zaman yolculuğu gibi ileri kavramlarda teorik modellerden pratik uygulamalara geçiş hem teknolojik yeteneklerin hem de bu tür çabaların temel felsefi sonuçlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Evet, şimdi de kafes sürüklenmesinin matematiksel modeline bakalım. Burada Kerr metriği kullanarak çerçeve sürüklenmesinin matematiksel türetimini yapacağız. Kerr metriği genel görelilikte çerçeve sürüklenme etkisini anlamak için bir temel sağlar. Ve bu etki dönen bir kütlenin çevresindeki uzay zaman geometrisine olan etkisinin bir sonucudur. Bu metrik açısal momentuma sahip dönen bir kütle etrafındaki geometriyi tanımlamada oldukça faydalıdır. Kerr metriği için Boyer-Lindquist koordinatlarında çizgi elemanı
şekildeki gibi yazılır. Burada tau sembolü uygun zamanı temsil eder. Terimler tau s ve a sırasıyla Schwarzschild yarıçapı ve dönüşsel parametreyi temsil eder. Bu parametreler şekildeki gibi verilmiştir. Burada G yerçekimi sabit olmakta, M dönen cismin kütlesini temsil etmektedir. C ışık hızıdır ve J de cismin açısal momentumudur. Miktarlar da rho kare ve delta aşağıdaki gibi tanımlanır. Bu koordinatlarda Kerr metriği için çizgi elemanı yazmıştık. Şimdi de küresel dönüşüme genişletelim. Küresel dönüşümü nasıl gerçekleştirdiğimize bakacak olursak, Boyer-Lindquist koordinatlarındaki Kerr metriğinin dönen büyük bir nesnenin etrafındaki uzay zaman geometrisini tanımladığını öne sürerek başlıyoruz. Nesnenin kütlesi m ve birim kütle başına açısal momentum a ile temsil edilsin ve genellikle azaltılmış çerçeve rho cinsinden yazılsın. Küre benzeri koordinatlarda dönüşüm bu aşamada yeni bir zaman koordinatını içerir ve genellikle dönen çerçevenin açısal momentumunu faktörlemeyi amaçlar. Bu da daha basit bir metrik forma yol açar. Dönüşüm uzay zamanın dilimlenmesinin fiziksel yorumunu açıklığa kavuşturmayı amaçlamakta ve bu bağlamda bir ortogonal metrik dönüşümünden yararlanmaktadır. Dönen çerçevenin açısal hızı da şekildeki gibi hesaplanmaktadır. Zaman bozulmasına dayalı alan teorisi ve uzay zamanının manipülasyonuna daha detaylı olarak bakacak olursak, burada zaman reaktörü kavramına değinmemiz gerekmektedir. İmgelem gücünü kışkırtan ve fiziksel dünyanın geleneksel sınırlarını aşma fırsatı sunan bu fikre gelin beraber dalalım. Uzay zamanı manipülasyonu üzerine kurulu, henüz tam anlamıyla kanıtlanamamış spekülatif bir teori olan zaman bozulmasına dayalı alan teorisi, uzay zaman dokusunun nasıl eğrildiğini ve bu eğrilmelerin nasıl ölçülebileceğini, hatta kontrol edilebileceğini ileri sürmektedir. Bu teori aynı zamanda uzay zamanı kontrollü olarak nasıl bükülebileceğini modeller. Teori uzay zaman eğriliğinin ölçülebilir olduğunu kabul etmektedir ve bu eğriliklerin belirli matematiksel yollarla manipüle edilebileceğini söylemektedir. Tıpkı genel görelikteki kütle enerjisinin rolü gibi. Bu teoride de enerji uzay zaman dokusunu değiştirerek bir katalizör işlevi görür. Enerji bu çerçevede uzay zamanın yapısal bütünlüğünü kasıtlı olarak değiştirmek için kullanılır. Teorik olarak enerji girdisine dayalı bu çarpıtma, uzay zamanın farklı bölgelerine enerji ekleyerek veya çıkartılarak yürütülür. Bu belirli koşullar altında önceden belirlenen bir etki oluşturmak amacıyla yapılan hassas bir müdahaledir. Kapalı zaman benzeri eğriler uzay zaman içinde başladıkları noktaya geri dönen yollardır. Einstein'ın alan denklemlerinin çözümleri olarak kabul edilirler ve teorik olarak zaman yolculuğuna izin verirler. Bu eğrilerin varlığı teorik olarak bir noktadan ayrılıp zaman içinde bir döngü yaparak başlangıç noktasına dönme imkanı sunar. Şimdi de girişte bahsettiğimiz uzay zaman pili ve zaman reaktörü kavramlarına değinelim. İki farklı uzay zaman bölgesini bağlama fikri bir pilin nasıl çalıştığına benzetilebilir. Pil enerjiyi depolar ve gerektiğinde serbest bırakır. Uzay zaman pili ise potansiyel enerjiyi depolar ve belirli zamanlarda kontrol edilmiş bir şekilde bu enerjiyi serbest bırakarak uzay zamanın yapısını değiştirir. Bu kavram enerjiyi kullanarak uzay zamanının belirli bölgelerini hedef alıp modifiye etmeye yarayan teorik bir cihazdır. Bu örneklerle zaman bozulmasına dayalı alan teorisi sadece matematiksel bir düşünce egzersizi olmanın ötesine geçip uzay zamanının nasıl manipüle edilebileceği konusunda heyecan verici imkanlar sunmaktadır. Zaman reaktörleri ve kapalı zaman benzeri eğrilere ilişkin bu tür kavramlar Einstein'ın denklemlerinin belirli çözümlerinde matematiksel olarak kabul edilebilir olsa da spekülatiftir. Evreni anlamımızın temelini oluşturan bilinen fizik yasalarına ve nedensellik ilkesine karşı çıkmaktadır. Kapalı zaman benzeri eğrilerin varlığını destekleyen hiçbir ampirik kanıt yoktur ve bunların fiziksel olarak gerçekleştirilmesi
büyük ölçüde düşünce deneyleri ve bilim kurgu ile sınırlı olan bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Yine bu kavramları ya şöyle olursa gibi bir senaryo içerisinde keşfetmek faydalı bir entelektüel egzersiz olacaktır. Böyle bir sistem nasıl işleyecek, hangi ilkelere göre çalışacak, nedenselliği nasıl yönetecek ve paradoksları nasıl önleyecek gibi sorular sorulabilir. Bu kavramı genel görelilik tarafından tahmin edilen ve dünya gibi dönen cisimlerin etrafında gözlemlenen bilinen çerçeve sürükleme olgusuyla ilişkilendirelim. Çerçeve sürüklemeden zaten önceden bahsetmiştik. Yani burada dönen bir kütlenin etrafındaki uzay zaman bükülür ve burada sürüklenir ve bu bükülmeye dayalı olarak yorumlanabilecek bir etkidir. Ve bu spekülatif senaryoda bu bükülme etkisi yüksek yoğunluklu bir alan oluşturmak için kontrol edilebilir ve bu da kapalı zaman benzeri evrelerin oluşumuna yol açabilir. Dönen bir kütleye yakın olan verici bölgesi çerçeve sürüklenmesi nedeniyle uzay zamanın büyük ölçüde bozulduğu bir alan olmaktadır. Tersine toplayıcı bölge uzay zamanın bu çarpık bölgeleri aracılığıyla iletilen enerjiyi kontrol altına almaya hizmet eder. Bir oyun alanında dönen bir atlı karınca hayal edin. Döndükçe çevredeki havada girdap benzeri bir etki oluşturarak onu daire şeklinde çeker. Şimdi dönen atlı karıncadan gelen enerjiyi bir ampulü çalıştırmak için kullanabileceğimizi düşünün. Bu zaman reaktörünün arkasındaki kaba fikirdir. Ve özel bir tür enerji üretmek için büyük bir nesnenin, yani gezegen gibi dönen nesnelerin dönmesinden faydalanır. Tanımlanan zaman reaktörü uzak astrofiziksel olayların yarattığı uzay zamandaki dalgalanmaları, yani yerçekimi dalgaları gibi bu dalgalanmaları tespit eden LIGO deneyinin gelişmiş bir versiyonu olarak tasavvur edilebilir. Diyelim ki sadece bu dalgaları tespit etmekle kalmayıp aynı zamanda bir yayı sıkıştırmak gibi enerji depolamak için onları kontrol edip manipüle edebildik. Bu yayın serbest bırakılması teorik olarak kapalı zaman benzeri evreler için koşullar oluşturabilir. Esasen zaman içinde kısa yollar yaratabilir. Bilim alanında, özellikle de fizikte, gerçeklik ile spekülasyon arasındaki çizgi genellikle ulaşmaya ve anlamaya çalıştığımız bir ufuktur. Ve bize bilinmeyenin enginliğini anlatmakta ve burada bir işaret görevi görmektedir. Bu teori çeşitli matematiksel araçlar ve modeller kullanılarak incelenebilir. Örneğin Lorentz manifoldları ve geometrik topoloji kavramları uzay zamanın nasıl eğrilebileceğini anlamada kritik öneme sahiptir. Ayrıca diferansiyel geometri ve tensör hesabı genel görelilikte olduğu gibi uzay zamanın nasıl manipüle edilebileceği hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Bu matematiksel modeller zaman bozulmasına dayalı olan alan teorisinin temellerini oluşturur ve bu yapının nasıl işleyebileceğini anlamamıza yardımcı olur. Uzay zaman pili kavramı enerji depolama ve yönetim sistemlerinde devrim oluşturabilir. Özellikle bu tür bir teknoloji büyük enerji depolama sistemlerinde, uzay araştırmalarında ve yeni nesil taşıma sistemlerinde kullanılır. Ayrıca bu kavram kuantum bilgisayarları ve diğer ileri teknoloji uygulamalarında da yeni yöntemlerin geliştirilmesine ilham verebilir. Bu bağlantıları keşfetmek için öncelikle genel görelilik teorisinin matematiksel ve fiziksel temellerini iyice anlamamız gerekir. Sonrasında bu temeller üzerine kurulu spekülatif teoriler geliştirebiliriz. Bilimsel simülasyonlar, teorik fizik çalışmaları ve ileri düzey matematiksel modellemeler bu iki kavram arasındaki ilişkileri keşfetmemize yardımcı olmaktadır. Ayrıca deneysel fizikçilerin gerçekleştirebileceği deneyler teorinin doğruluğunu test etme fırsatı da sunar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.